Mutfakta hayattan merhaba. Bugün de yine evde yapabileceğiniz, çok kolay ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz incecik döküm tavada yufka ekmek. Bu sefer tek fark su değil, sütle yapıyorum tarifimizi. Malzemeler 350 gram un, 250 mililitre süt, 11 gram tuz. Öncelikle kabıma aldım. Şöyle sütümüzü de kabıma alıyorum. Hemen 11 gram tuzumuzu da ilave ediyorum. Ve iyice erimesini sağlıyorum arkadaşlar. Tuzumuz mutlaka pilav tuzu gibi olacak. Bu çok önemli. Hamurumuzun toparlanabilmesi için unumuzu da elememiz gerekiyor. Sütlü, yumuşacık, çok güzel bir yufka ekmeği elde edeceğiz inşallah. İnanın çok lezzetli oluyor. Evet, unumuzu yavaş yavaş ilave ediyorum. Spatula ile de güzelce karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Hemen şöyle öncelikle hamurumuzun olabilmesi için şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra yoğurma işlemine geçiyorum. Unumuz burada biraz fazla gelirse eğer mutfakta çareler tükenmez. Elimizi sütle ıslatıp hafif hafif yoğuruyoruz. Şöyle bir öncelikle bakacağım arkadaşlar. Evet. Hamurumuzu hemen spatula ile toparladım. Spatulamı da şöyle güzelce sıyırıyorum ve yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurumuzu toparlanana kadar 15 dakika mutlaka yoğuracağım. Süt olduğu için yumuşak gelmiş. Şöyle yine hafif hafif un serpelemek istiyorum. Şu alttaki tortuları da hafif sütle hemen hamurumuzun içine alacağım. Evet, bu kadar un yeterli arkadaşlar. Ve videomuz uzun olmasın diye 15 dakikadan fazla inanın yoğuracağım. Ve o şekilde geliyorum. Tuzumuzu da ideal attığımız için görmüş olduğunuz gibi hemen hamurumuz çok rahat bir şekilde toparlandı. Sütle yoğurduğumuz için de ayrıca hafif bir yapışma olur ama iyice yoğurduğumuz zaman bu orantı mutlaka yapışma orantısı azalacak ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumuz hazır arkadaşlar. Güzelce eşit parçaya bölüp bezelerimizi geliyorum. Evet, bezelerimi şöyle görmüş olduğunuz gibi ayarladım, tarttım arkadaşlar hassas tartıyla. 12 tane bezem oldu. 52-53 gram tavama göre ayarladım. Herkes tavasına göre ayarlayabilir ve hemen bezelerimizi oluşturuyorum. Şöyle tabağıma alacağım arkadaşlar. Evet, bezelerimizi hazırladım ve hemen tabağıma alıyorum. Güzelce tülbentimi ıslattım, biraz nemli bıraktım arkadaşlar. Hatta şöyle tabağımızın altını biraz unlarsak yapışmaz. Unlu tabağıma alıyorum. Ve güzelce üzerine örtüp naylon poşetle de kapatıyorum. Üzeri kabuk bağlamasın diye arkadaşlar. Ve yarım saat dinlendirip geliyorum. Yufka ekmeklerimizi açmadan önce şöyle unumuzu hemen tezgahımın yanına alıyorum. Ve şöyle size göstermek istiyorum arkadaşlar.
Poşete sardım bezelerimizi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üzerine de nemli bir bez kapattım. Yumuşacık oldu arkadaşlar. Çok rahat açabiliriz. Zaten sütlü de olduğu için daha rahat açabiliriz. Çok da lezzetli olur. Hemen ilk bezemden başlıyorum. Öncelikle bol un alıyorum. Ve açıyorum. Bu arada tavamda ocakta ısınıyor. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay açılıyor arkadaşlar. Çok pratik bir yufka ekmek elde etmiş olacağız. Şöyle üzerinde ovalama işlemi yapmıyorum. Bezelerimiz küçük. Ondan dolayı kırışır arkadaşlar. Eğer şu şekilde katlayıp elimizle ovalaya açarsak kesinlikle katlanma işlemleri ufak ufak olacak. O yüzden bunu yapmıyorum. Hemen şöyle oklavamın üzerine yufkamı katladım. Döndere döndere büyütüyorum. Bu kadar yeterli. Şöyle birkaç tane yufka açıp pişirme işlemine geçiyorum. Videomuz uzamasın diye. Hemen bir tane daha yufkamı açıyorum. İlk başta unumuzu çok fazla katmamız önemli yufka ekmekte. Evet. Şöyle 3-4 tane açtım. Diğerlerini de açıp tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi doğru pişirme aşamasına gidiyorum. Tavamı önceden ısıttım arkadaşlar. Şöyle elime ısı geliyor. Orta ateşe alıyorum. Tam orta ateşte değil. Orta ateş üstü ve yufkalarımızı kurutmadan hemen pişiriyorum. Sütlü olduğu için oldukça güzel de kabardı arkadaşlar. Ve yufkamız pişti. Hemen diğer yufkamızı alıyorum. Tüm yufka ekmeklerimizi bu şekilde pişireceğim. Ayrıca arkadaşlar bu sefer ıslatmayacağım. Daha önce suyla yapmış olduğum, şöyle şunu döndüreyim. Suyla yapmış olduğum evde tavada yufka ekmek tarifi bütün püf noktalarıyla adı olan videomuzda var. Islatılmış hali. Oradan da izleyerek yararlanabilirsiniz. Evet, burada eşime veriyorum. Diğer yufkalarımı da açabilmek için teşekkür ediyorum. Eşim de pişirecek arkadaşlar. Ayrıca unlu olduğu için tavamızın dibi yanma yapabilir. Şöyle peçeteyle arkadaşlar alacağım. Evet, aylarca bayatlamayan sütlü kuru yufkalarımız hazır. İster tava böreği, isterseniz gözleme, isterseniz fırında börek yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Beğendiyseniz abone ve yorum, beğeni bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.